Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle küçükten büyüğe herkesin çok severek yemiş olduğu bir tatlı tarifiyle geldim sizlere. Şeklinden de anlaşılacağı üzere kalbura bastı hazırladım. Özellikle Ramazan'da ve bayramda severek tüketmiş olduğumuz bir tatlı. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlayacağız. Tenceremin içerisine 4,5 su bardağı toz şeker aldım ve üzerine 4,5 su bardağı su bırakıyorum. Sıcak olarak kullandım. Hiç fark etmez. Soğuk olarak da kullanabilirsiniz. Ocakta şekerin daha hızlı erimesi için sıcak su kullandım. Bir dilim de limonum var. Onu da bırakıyorum ve şeker eriyene kadar ocakta muhakkak karıştıralım arkadaşlar. Eğer şeker erimeden karıştırmayı bırakırsanız şekerlenecektir şerbeti. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika 6 dakika kadar kaynamaya izin verelim. Ondan sonra altını kapatıp soğumaya bırakalım. Evet, artık hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Şimdi 250 gram eritmiş olduğum tereyağım vardı. Tereyağı şart değil, onun yerine margarin de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı soğuk süt ve 1 su bardağı da sıvı yağ. İçerisine kullanacağımız malzemeler sadece bu kadar. Hani yumurta, irmik vesaire kullanmıyoruz. Sıvı malzemeleri karıştıralım. Ardından da unu ekleyeceğim. Unun hepsini birden dökmeyeceğim. 2 etapta ekliyorum. Yarısını döktüm. Şimdi üzerine 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ununuzun kıvamına, yoğunluğuna göre un miktarında belki az da olsa değişiklik olabilir arkadaşlar. Bu tarif benim 15 yıllık tarifimdir. İnanın hiç şaşmaz. Şu ana kadar kim denediyse gerçekten memnun kaldı. Bu tarifi daha önce Nescafeli olarak paylaşmıştım. Linkini bırakacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Yorumları inceleyebilirsiniz. Kıyır kıyır, içi de yumuşacık bir tatlı. Evet, onun geri kalanını da ekledim. Artık elimle yoğurmaya geçiyorum. Kulak memesi kıvamında ama ele yapışmayan bir hamurumuz olacak. Evet, hamurum hazır artık. Şimdi şekil vermek için elimde bu şekilde bir kalburum var. Eğer kalbur yoksa renlerin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz. Hatta ince tarafıyla da şekil verebiliyorsunuz. Evet, bakın hamurun dokusunu size göstereyim. Elinizle bakın bastırdınız, şekil rahat alıyor. Elinize kesinlikle yapışmıyor. Bu da hamurumuzun artık hazır olduğunu gösteriyor. Ben ceviz büyüklüğünde parçalar kopardım. Sizler isterseniz parçaları biraz daha büyütebilirsiniz. Ama ceviz büyüklüğü oldukça ideal, onu da belirtmek isterim. Evet, içi için cevizim var. Ben bütün olarak kullanacağım. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Evde ceviz yok, o zaman ben bu tatlıyı hazırlamayacak mıyım? Hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Boş olarak da kapatabilirsiniz. Evet, artık şeklini yapmaya geçiyorum. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçamı aldım. Kalburun üzerine koydum ve bakın parmak uçlarımla bastırarak büyütüyorum. Neredeyse çay tabağı kadar açtım. Şimdi orta kısmına cevizi bıraktım ve kenarlardan içe doğru bakın getiriyorum. Ortada buluşturuyorum. Ve artık kalburun üzerinden alıyorum. Şeklini almış oldu. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine aktarıyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Şimdi hamurdan bir parça kopardım. Avuçlarımın içerisinde yuvarlıyorum. Şöyle bakın, kalburun arasında da üzerinde de tekrar yuvarladım ve parmak uçlarımla bastırıyorum. Böylece şeklini almış oluyor. Ortasına cevizi bırakıyorum ve karşılıklı kenarları ortaya doğru getiriyorum. Orada buluşturup sıkı bir şekilde bakın kapatıyorum. Ve döndürerek kalburun üzerinden alıyorum. Tatlımızın yapımı oldukça pratik. Şimdi ben cevizi bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Ama isterseniz iri bir şekilde çekip kaşıkla içine koyabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre. Bazen kalburdan almak zor olabiliyor. Bu nedenle şekil verim derken çok da aşırı üzerine bastırmamak gerekiyor ki kolay çıksın kalburun üzerinden.
Rendeyle de yapımını size göstermek istiyorum. Ben kalın tarafını kullandım. İsterseniz ince kısmıyla da yapabilirsiniz. Hatta nihale ile de yapabilirsiniz şeklini. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi videomun altına ekleyeceğim. Bu ölçüyü isterseniz azaltabilir veya biraz daha arttırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve kalbura bastılarım hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Bir sonraki videomdan küçük bir kesit. Bayramda kesinlikle favoriniz olacak. Çok az malzeme ile lezzeti tavan yapıyor. Evet, tatlımızın ilk tepsisi hazır. Şimdi alttaki yağlı kağıdı alıyorum şerbeti dökmeden önce. Diğer şekil yağlı kağıt, hani altındayken şerbeti dökmeye kalkarsam kağıt çekmiş oluyor. Tatlı ise tam olarak şerbetini alamıyor. Şimdi 2 tepsi kalbura bastım olduğu için şerbeti ona göre 2'ye böleceğim. İlk tepside daha fazla tatlım var. Bu nedenle dökerken ona göre ayarlamasını yapıyorum. Ve ikinci tepsim de hazır. Altındaki yağlı kağıdı aldım. Hatta daha küçük bir tepsiye aktarıp şerbeti üzerine gezdiriyorum. Yalnız buradaki püf nokta arkadaşlar, eğer kıyır kıyır olmasını istiyorsanız lütfen fırından aldıktan sonra bir 5 dakika bekleyin. İlk sıcaklığı çıksın. Çıktıktan sonra soğumuş olan şerbeti üzerine dökün. Eğer fırından alır almaz ki sıcaklığıyla dökmeye kalkarsanız hamurlaşır. İstemiş olduğunuz sonucu da maalesef yakalayamazsınız. Şerbeti döktükten sonra üzerini kapatmıştım. Bu şekilde bir 5 dakika kadar beklettim. 5 dakikanın ardından üst yüzeylerinin de hani şerbeti bulanması için şöyle çatalla ters çeviriyorum. Bu şekilde de yine ben bir 5 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra tekrar son bir ters düz yapacağım. Şerbetini çekmesi için 5 dakika zaman verdim ve şimdi tekrardan bakın ters düz ediyorum ve tatlımız artık hazır. Sadece şerbetin daha iyi çekmesi, dinlenmesi için bırakacağım. Hemen şunu da belirteyim. Şerbetli tatlılar böyle bir gün öncesinden yapıldığında, yani bir gece dinlendiği zaman çok daha lezzetli olmuş oluyor. Bayatlama olmuyor arkadaşlar. Tam tersi, tatlı dinlendikçe kıvam alıyor. Sunumsuz olmaz tabii ki. Muhakkak doku testinde size kıvamını göstermeliyim. Evet, hemen servis tabağıma alıyorum. Daha doğrusu eşim alıyor. Ben de bir yandan çekmeye çalışıyorum. Üzerine böyle biraz toz fıstık gezdiriyoruz. Bu şekilde dekore edeceğim. Ama iri kırılmış ceviz de üzerine serpebilirsiniz. Veya hiçbir şey serpmeden de sade olarak servis edebilirsiniz. Dışı kıyır kıyır, içi ise yumuşacık bir tatlı. Kesinlikle yapmaktan pişman olmayacaksınız. Tarif defterlerinize yerini alacak efsane bir tarif. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.